Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tarot senden vazgeçti mi? Bugünkü kolektif açılım. Sorularımız: yaşananlardan dolayı pişman mı? Seni özlüyor mu? Seni nasıl biri olarak görüyor? Ve seninle ilgili planı ne? İlk sorumuzu, kartımızı alalım. Ben karıştırdığımda lütfen siz de niyet edin kalbinizdeki kişiye. Şu an sizden vazgeçti mi? Yaşananlardan pişman mı? Karıştıralım kartlarımızı. Yaşananlardan pişmanlık duyuyor mu? Bakalım. Sizin aranızda bir anda hani böyle hem sosyal hayatınızda hem kendi alanınızda dışarıda yansıyan bir enerjiniz, ilişkiniz ya da iletişiminiz, sosyalleştiğiniz pozitif, aslında hani böyle kendinizi mutlu ve bakın burada güneş çıktı. Hani iyi hissettiğim bir enerji varmış. Nedir burada? Hani tamam, ben sana teslimim, mutluyum ve akıntıya gitmek. Yani buraya aslında teslim olmuşsunuz buradaki hissettiğiniz enerjiye. Sonrasında karşı tarafın enerjisi bir anda yıldırım, burada bakın kule aslında bu kart. Hiç ummadığınız bir anda bir şey oluyor. Yani bu kadar güzelken ve ben sana bu kadar teslim olmuşken ne oluyor dediğiniz bir durum. Sanki böyle o konuştuğunuz iletişimde duygusal anlamda paylaştığın ya da sana böyle daha naif olan biri bir anda sivri dilli, kılıç kralı şeklinde daha mantığıyla hareket eden, sanki buradaki başlangıç yaptığı enerjiye veya yaptığı verdiği emek ya da sizin buradaki emeğiniz başlangıca bir anda kesmiş enerjiyi. Çünkü burada bakın üçüncü kişinin enerjisi çıktı. Bu üçüncü kişiye bakalım burada ne olmuş bu üçüncü kişiyle. Çünkü çok açık şey kaldı burası. Kartlar uçuyor. Bu üçüncü kişi daha önceden hayatında olabilir. Hayatının bir parçasında da olabilir. Sanki burayla ilgili bitmiş ya da sessizlikte arafta kalmış bir nokta olabilir. Burayla ilgili arka planda aslında bir şeyler için emek verip hani yani buraya böyle bağlantı kurmak, tılsıması, bakın bir şeyler sunmak, iletişime girmek enerjisi varmış aslında. Peki pişmanlık duyuyor mu? Böyle bir enerjiyle karşılaştık. Peki pişman mı? Şu an baktığınız zaman birçok şey için kendi dünyası,
İşsel mahkemesi, bakın aslında tamamlandığını düşündüğü üçüncü kişinin enerjisi de çıktı burada. Bir şeyleri dengelemek, evet bu hareketlerde büyük adımlar karşı tarafa gitmiş ama bakalım orada ne çıkacak? Mutlu olmak adına başa dönmüş. Farkındaysanız sorduğumuz sorunun cevabından çok aklınızdaki kişinin yaşanan enerjisi çıkıyor. Sizinle yaşananlar, üçüncü kişinin enerjisi, evet buradaki büyük bir adımla ya da mutlu olmak ya da yarım kalmış bir olay olabilir. Ya da hayatında daha önceden tanıdığı biri olabilir. Ya da vazgeçmişken, bitmişken bir anda bu tarafa geri dönmüş olabilir. Yaptığı şey her neyse başlattığı, hayır burayla ilgili aslında mutlu değil. Yani bu kadar çabaladığı, ettiği, düşündüğü şey bu hale getirmiş, mutsuzluğa getirmiş. Peki sizle ilgili buradaki enerji ne? Aslında evet, sen burada bekleyensin. Bir iletişim, bir haber ya da ne oluyor? Her ne olduysa yine de bir tepki et, yani bir şey görmek istiyorsun karşı taraftan. Şu an sana karşı ketum. Çünkü ne sen ne bir başkası aslında tamamen içsel, kendine çekilmiş bir durumda, ne yapacağını bilmiyor. Ama bu arada seni düşünen bir enerji de var burada. Bu olayları, yaşanan her şeyi düşünüyor. Sana yaptığı haksızlıkları. Çünkü bakın burada bir denge. Yani aslında ilahi olan senin yaptığın şey hayatınla ilgili burada dengeyi de sağlayamadın. Adaleti sağlayamadın. Bakın tekrar kılıç kralı çıktı. İkinci destemizde de. Bu işte bu hareketinden. Duyguları bırakıp bencilce kendi doğrultunda gittin sen. Peki sizi özlüyor mu? Yine kule, bakın ilk aranızdaki enerjide nerede? Bakın şu haldeydiniz. Ve şu an özlüyor mu dediğimde bakın yine aynı kule. Çünkü öyle bir noktada sizi bırakmış ki, öyle bir vazgeçmiş ki sen elin kolun bağlı, ne yapacağını bilemediğin bir durumda kalmışsın. Ve bu sefer sen bir kılıç kraliçesi olmuşsun, pardon. Güçlenmişsin. Karşı taraf aslında belirginlik sağlamak istiyor. Bir kılıç uşağı gibi. Bakar mısınız? İlk başta size bir kılıç kralı gibi davrandı. Ama şu an sen kılıç kraliçesin. Oysa kılıç prensi. Burada uşağı yazıyor ama işte aradaki farkı görün. Sizinle ilgili aslında burada zafer kazanmak. Değneklerin altısı budur. Buradaki asker savaşa gitmiş ve halkı onu burada karşılıyor işte. Size karşı zafer kazanmak, büyük adımlar, eylemsel olmak istiyor. Yine de sizin şu andaki tavrınız ve enerjinizden de aslında ne kadar zafer kazandığını düşünse de istese de korku enerjisi de var. Özlem enerjisi evet var. Bakın buradaki başladığınız, başlangıçta olan şey aslında bak diyor ki arkasına dönmüş gitmiş. Burada kendini göstermiş üçüncü kişilere. Ama ne oldu?
ikilemde kaldı. Yani yaptığı şey, başlattığı şey aslında kendini ve sizi ve dünyasını da aslında dengesini bozdu, ruhunu bozdu. Şu an ne yapacağını bilmeyen bir enerjide karar vermesi gerekiyor. Bakın savaş arabası çıktı burada. Belirginlik sağlamak istiyor ama bunu hem kendi adına hem kendi dünyasıyla ve sizin için de yapmak istiyor. Kupası. Burada evet özlem enerjisi var ama arkasında da aklınızdaki kişinin enerjileri çıkıyor. Peki sizi nasıl biri olarak görüyor? İlk başta kalbinizi kırılmış 3. kişiden dolayı kalp kırıklığını görüyorsunuz değil mi? Her ne kadar bir tılsım kralı gibi gözükse de aslında ay, kaygı, korku her şeyi düşünüyor burada. Size yaptıklarıyla. Size karşı tekrar aslında iletişim, bir araya gelme, yüz yüze gelme enerjisi çok fazla. Tılsımdan çok bakın değnek kralı gibi hızlı ve belirginlik sağlamak istiyor. Yine size. Her sorduğumuz sorunun arkasında yaşananlar ama sonuca geldiğimizde artık burada pişman ve özlemiş biri var. Ve bir an önce de aslında bu durumu düzeltme enerjisinde. Seni nasıl görüyor dediğimizde bakın şimdi veriyor. Kupa kraliçesi. Duygusal, naif, duygularıyla bekleyen, anaç ama duygularınızı hissettiren aslında. Kupa kraliçesi sudur, şifadır. Karşı tarafı o kadar güzel aslında tamamlamışsınız ki ama şu an kendisi bu durumda. Yorgun, yara almış, hayal kırıklığına uğramış, pişmanlıklar içinde ve tekrar kupa altılısı geçmiş zamanı sizi özlüyor. Bakın size bir şeyler sunmak enerjisinde ama buradaki iletişimden bir o kadar da aslında tedirgin. Kılıç şövalyesi burada nedir? Aksiyon almak, iletişimde negatif iletişim olabilir. Peki özlem enerjisi var. Sizi de özlüyor. Bir baktığınız zaman evet pişmanlık enerjisi de var çünkü hiçbir şey istediği gibi olmamış. Size karşı planı ne olur? Üç kart aslında bak diğerlerinde cevap alamıyoruz çünkü hep arka plandaki enerjiyi söylüyor, yaşananları söylüyor burada. Size karşı planları bakın kupa kralı, güç ve değneklerin ikilisi. Hem burada size duygularınızı duyguları göstermek, sizi güçlendirmek ve dünyasını sunmak. Tekrar bir araya gelme enerjisi. Buradaki güçlendirici hem sizsiniz. Bir bakar mısınız aslında? Kendi de güçlenecek. Çünkü sen bir kupa kraliçesin ve onu şifalandıracağına, ona iyi geleceğini o kadar iyi biliyor ki. Ben burada sizin için de kart açmak istiyorum. Şu an siz ne düşünüyorsunuz? Aslında ne düşüneceğini bilmiyorsun. Baştaki kartların aynaları çıktı. Yani burada aslında mutluluğu, huzuru veren kişiydin. Ama hak ettiğimi almadım ki. Ben sana bu kadar şeyi sunarken sen arkanı dönüp bakın 3. kişiye adım attın.
bana yapmadıklarını, göstermediğini üçüncü kişiye gösterdin. Benim beklediğim hayallerde. Ve sen şu an bir imparatorsun. Güçlenmişsin ama arkaya baktığımda asılan adamsın. Yani tepetaklak olduğun bir durum oldun. Hiç beklemediğin noktada. Buna rağmen yine de imparator. Ne istediğini bilen ve her şeyin aslında farkındasın. Yaşadın ve gördün. Belki de burada güçlendin. Peki kalbindeki kişi senden vazgeçmemiş. Bu şekilde gelirse pişmanlıkla, hatasıyla sen ne yaparsın? Şuradaki kartları alacağım. Evet, burası geldiğinde ve burayla sizle iletişim kurduğunda bu sefer sen sessizliğe gömüleceksin, tepki vermeyeceksin. Bu sefer sen zafer kazanmış olacaksın. Bak işte gördün mü dediğim bir enerji olacak. Belki düşünce olarak, duygusal olarak kendini daha güçlendireceksin. Siz sessiz kaldıkça daha da ilerleyecek size. Daha da belirgin adımlarla gelecek. Arkana da dönebilirsiniz. Bakın. Duygularım olsa da yine de yol almak istiyorsun. Arkana dönmek istiyorsun. Peki döner misin? Dönemezsin. Çünkü buraya duygusal olarak mı, başka bir şey olarak, hani böyle enerji olarak çok bağlanmışsınız karşı tarafa. Gitmek istiyorsun, tamam geldin ve hani buradaki olayı da görmüş oldun ama yine de diyorsun ki gitsem de mutsuzum, buraya karşı bir sevgi enerjim var, bir özlem enerjim var. Mutlu olmak istiyorum diyorsun. Her ne kadar gitmeyi düşünsen de kupa olması, tamamlanma enerjim var. Son bir soru soracağım. Kalbindeki kişiyle ortak yakın zamanda neyi görürsün? Neyi görürsün? Neyi yaşarsınız peki? Bakalım. Sen ne kadar bakın tekrar gitme enerjisi, ne kadar gitmeyi düşünsen de ve çok da haklısın, bir anda o kadar olayların içinde kalmışsın ki burada ne güven kalmış, ne sevgi, tedirginlik, korku yaşadığını sen bilirsin burada. Burada göreceğin şey karşı taraftan senin için çabalayacak, emek verecek, duygularını gösterecek, hep ilerleyecek bir enerji. Bir şekilde kazanacak ama. Çünkü vazgeçmeyen bir enerjiyi belki görmek istiyorsun. Emek vermesini istiyorsun. Değerini anlamasını istiyorsun. Ve bunu da çok iyi yapıyorsun. Çünkü göreceksin. Eğer bu şekilde olursan, geri planda kalırsan ve gözlemlersen karşı tarafın sürekli gördüğün gibi eylemlerini ve sana karşı emeklerini görmeye başlayacaksın. Ve bunu da alacaksın. Kupaların altılısı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.